Mutlaka istatistiklerden bahsetmek lazım. Bu konuyu karşı tarafın iyice anlayabilmesi için o rakamları duymasına ihtiyaç var. Tümörün ne yaptığı konusunda konuşulmalı, sizin cerrahi başarınız konusunda konuşulmalı, ölüm riski konusunda konuşulmalı. Kolay bir seçim olmadığının farkındayım. İnsanlara çok büyük bir kaygıyı yüklüyorsunuz. Hani bir insana sende pankreas kanseri var dediğinizde çok ağır bir sırtına yük almış oluyor insan. Mert Hocam, pankreas kanseri farkındalık ayındayız, Kasım ayında. Ve pankreas kanseri denildiğinde insanlar çok korkuyorlar haklı olarak. Çünkü sizin daha önceki çektiğimiz videolarda da pankreas kanserinin cerrahisinin de çok özellikli bir süreci var. Çok zor, meşakkatli, uzun saatler süren. Burada insanlara ne söylemek istersiniz? Son bilimsel araştırmalar ne diyor pankreas kanseri ile ilgili? Şimdi pankreas kanseri söylediğiniz gibi gerçekten tehlikeli bir hastalık. Geç bulgu veriyor. Çoğu zaman bulgular pankreasa atfedilmediği için aslında değerli bir zamanı hasta kaybetmiş olarak geliyor. Öyle ki geldiğinde hastaların yarısında uzak metastazı zaten ilk tanı anında görüyorsunuz maalesef. Onlarla konuşurken cerrahi hedefmiş gibi konuşmuyoruz. Hakikaten de faydalı olduğu zaman kullanılan bir tedavi cerrahi. Dolayısıyla lokal bir hastalık varsa, çıktığı organa sınırlı hastalığa biz lokal hastalık diyoruz. O zaman lokal tedavilerin mantığını anlamak çok kolay. Ama gelişinde dağılmış bir hastalık varsa o zaman hepsini etki edecek olan sistemik tedaviyle başlıyoruz. Eskiden elimizde pankreas kanserine sistemik olarak etki edecek güçlü tedaviler yoktu. Artık var. Dolayısıyla bu hastalarda biz ilk önce karşımızda ne tür bir tümör varı anlayabileceğimiz bir fırsatı bize veren sistemik tedaviyle başlıyoruz. Öyle ki eskiden metastatik hasta hiçbir zaman cerrahi kulvarına gelmezdi. Şu an devam eden çalışmaların bir kısmında protokol içinde, biz bunu hani rutin uygulamıyoruz. Seçilmiş hastalarda eğer çok iyi bir biyolojik cevap alırsak, tümör çap olarak küçülürse, belirteç gerilerse, yurt dışı çalışmalarda çok kullanılmıyor ama eğer PET'te tümörün metabolizmasının da yavaşladığını görürsek, ilk geldiği anda metastazı az sayıda olan hastalara ana tümör cerrahisiyle beraber metastaz cerrahisi dahi bir çalışma kapsamında yapılabiliyor. Dolayısıyla ilk geldiği tablonun yarısı aslında çok da bizim cerrahi konuşarak başladığımız bir hasta değildir pankreas kanserinin. 1/3'ünden daha büyük bir kısmı, yaklaşık %35'i lokal olarak çevre damarlara temas ettiği için gene cerrahinin ilk planda kullanılmadığı, kemoterapiyle cevap verdiği noktada küçüldükten sonra çıkarttığımız hastadır. Geride kalan %15, maksimum %20'sine biz aslında cerrahi öneriyoruz. Şimdi siz konuşmaya zaten cerraha gelmiş bir hastaya, senin anca 5'te 1'ine cerrahi yapıyoruz diye bu hastalığın başlarsanız, o konuşmanın kalanında da zaten kaygı seviyesi çok yüksek oluyor. Dolayısıyla mutlaka istatistiklerden bahsetmek lazım. Bu konuyu karşı tarafın iyice anlayabilmesi için o rakamları duymasına ihtiyaç var. Bu tümörün ne yaptığı konusunda konuşulmalı, sizin cerrahi başarınız konusunda konuşulmalı, ölüm riski konusunda konuşulmalı ama bu rakamlar telaffuz edilmeli mutlaka. Ettikçe aslında o kaygı bilince dönüşüyor ve bence daha kontrol altına alınıyor. Yani onu söylememek bence iyi bir fikir değil. Hasta onu duymaya geliyor. Saklamak gibi bir şey değilse bile kasıt, ürkmesin diye bir kaygı duymamak lazım. Transparan olarak, saydam bir şekilde her şeyi anlatıyoruz. Ben onu anlatırken tabii ki o rakamlarda sayılar biraz soğuktur. Onların arasında hep umuda bir yer bırakmaya çalışıyorum. Çok korkutucu rakamlar. Evet. Ama şu örneği de anlatarak genelde ben bitiriyorum. Bundan yaklaşık 25-30 yıl evvel erkeklerde testis tümörü, tanı koyduğunuz hastaların %90'ının bu hastalıktan öldüğü bir tümördü. Arada geçen sürede etkili kemoterapiler çıktığı için şu an testis tümörü beyine metastatik, karaciğere metastatik, akciğere metastatik, kemiğe metastatik olsun ilk geliş anında, hepsine birden aynı anda metastatik olsun, %90 artık kür diye umutlandığımız, kalıcı olarak iyileştirebildiğimiz bir tümöre dönüştü. Pankreas kanseri de böyle olacaktır. Dolayısıyla biz hastalara 5 yıllık sağ kalım %50, %55 dediğimizde o gelecek 5 yıl içinde ne olacağını bilmediğimiz bir aslında umut da var orada. Benzer bir şekilde mesela bu yaklaşık 1 yıl evvel, 1,5 yıl evvel ilk defa yayınlanan pankreas kanserine yönelik aşılarda da çok büyük bir gelecek bekliyoruz. Dolayısıyla bugün için olan rakamlar hakikaten karamsar ama tıp
durağan bir şey değil. Sürekli yeni gelişmeler oluyor. Bilimin işte kovaladığı bir hastalık pankreas kanseri de. Giderek kaçacak yeri daralıyor. Bir noktada o da bence kalıcı bir tedaviye ulaşan bir hastalık olacak. Peki sizin bu şekilde ekstrem yani sıra dışı vakalarınız oldu mu? Örnek veriyorum 3 ay ya da 6 ay yaşam süresini öngördüğünüz ancak sürpriz bir şekilde uzun yıllar hayatı devam eden. Evet, tabii ki oluyor böyle hastalar. Hatta bir kısmıyla işte bu son yıllarda röportaj şeklinde çok bizi de mutlu eden haberler bile yaptık. Bunların içinde benim en eski hastam Almanya'da bir moleküler biyoloji doktorası yaparken benim ara verdiğim yaklaşık 5 yıl olduktan sonra tekrar cerrahiye dönüp direkt pankreasla başlamıyorsunuz. Bir müddette başka daha küçük cerrahiler yaptıktan sonra ilk ameliyat ettiğim hastam bir Türk kadın hastaydı. Şu an 16. yılında ve çok ileri evre bir tümördü. Onu detayıyla bir ara anlatırım zaten. Ama yani yaşam beklentisi öyle bir hastanın o zamanlar maksimum 2 yılken şu an 16. yılında. Metastatik hastalarım oldu. Bunların da ameliyatları aslında kategorik olarak hani yapılmayacağı bir yerde seçilmiş hastada. Kemoterapiyle başladıktan sonra o metastaz da tümörün kemoterapiye verdiği cevabı verip küçülüyorsa tıpkı kalın bağırsak kanserinde yaptığımız gibi orada standart bu yaklaşım. Metastazını da çıkarttığımız ve şu an üzerinden yıllar geçen ve yani herhangi bir yerde tümörün geri gelmediği hastalarımız oluyor. Tersi de oluyor. Dolayısıyla hani aslında daha iyi bir şey beklediğiniz halde maalesef tümörün daha hızlı geri gelebildiği hastalar var. Dolayısıyla cerrahi gibi büyük bir şeyle başlamadan evvel biyolojik davranışını anlayabileceğiniz kemoterapiyle başlamanın aslında büyük avantajlarından biri de cevap vermeyecek hastada cerrahinin bedeni, maddi, manevi yükünü o hastaya yüklememek aslında. Bazı hastalarda hani tahminimizden daha az sürüyor. Bazı hastalar yani umulmadık bir şekilde daha uzun süre yaşıyorlar dediniz ya. Orada tümörün nasıl bir yapısı etkiliyor da kimisi ilaçlara karşı aşırı tepki verebiliyor. Kimisi ilaçlara hiç tepki vermiyor. Yani bu çok bireysel bir şey. Benim tümörüm benim hücrelerimden çıkıyor. Sizinki sizin hücrelerinizden çıkıyor. Dolayısıyla nasıl bizim göz rengimiz, boyumuz, saçımız birbirinden farklı, kemoterapiye vereceğimiz cevap da aslında aynı doğallıkta farklı. Yani herkes birbirinden farklı bir birey ama ayrı bir metabolizma. Dolayısıyla ilaçlara cevap da çok farklı olabiliyor. Bunu öngörmek belli ölçülerde mümkün. Onlarda hani duyarlı olabileceklerini eğer önden tarayabildiğimiz testler sonucu mesela immün tedavilere cevap veriyor mu? Belli bir spesifik mutasyonlara sahip mi o tümör dediğimizde açılan bu hedefe yönelik ilaç tedavileri, akıllı ilaç diye Türkçe'de genelde ifade ediliyor bunlar. Kullanıldığında hani biraz daha bilerek kimden ne cevap beklediğimizi öngörebiliyoruz ama geri kalanında %90'ı bu geri kalanı bu arada denedikten sonra zaman gösteriyor. İyi bir cevap alıyor muyuz, almıyor muyuz diye. O yüzden ara kontroller yapıyoruz ve tümörün ölçülebilen parametrelerle işte boyuyla, metabolik cevabıyla, tümör belirteçlerindeki değişikliklerle doğru yolda mı gidiyoruz yoksa durup başka bir strateji mi seçmeliyiz test ede gidiyoruz aslında. Bu biraz yola çıkmaya benziyor. Yola çıktığınız zaman karşınıza çıkacak engelleri görüyorsunuz ya da görmüyorsunuz. Evet, Ama yola çıkmadan bilemezsiniz. doğru. Dolayısıyla burada belki de o mücadeleden vazgeçmemek çok önemli Kesinlikle. sanırım. Yani başlamadığınız noktada iyi gitmeyecek bir ayrı yöne hastalık sizi mecburen götürüyor. Mücadele ettiğinizde kazanabilirsiniz, kazanamayabilirsiniz ama hani peşinen teslim olmak bence yanlış bir seçim. Kolay bir seçim olmadığının farkındayım. İnsanlara çok büyük bir kaygıyı yüklüyorsunuz. Hani bir insana sende pankreas kanseri var dediğinizde çok ağır bir sırtına yük almış oluyor insanlar. O yüzden bunu taşıyabilmek lazım. O noktada hani bir takım kuruyorsunuz. Siz orada varsınız. Hasta var. Hasta yakınları var. Hani herkesin belli rolleri var. Takım sadece biz hani pankreas kanserinde multidisipliner bir takım tedavi için çok önemli diyoruz. Bu
hani onkolog, girişimsel radyolog, endoskopi, yoğun bakım, bunun ötesinde hastayı ve hasta yakınlarını da aslında çok ciddi bir şekilde o takım içinde görmek istiyoruz. Biz o yüzden onları da eğitmek lazım. Beslenmesinden sporuna varana kadar onların da ödevi olan ve sağ kalım üzerinde çok ciddi etkisi olan kısımlar var. Bunları baştan hasta yakınlarını anlatarak, hastaya anlatarak kullanacağınız bir zemin oluşturmaya çalışıyorsunuz. Sağ kalım arttırıcı etkenler dediniz. Onlar neler? Bir defa yani şu an bilimsel olarak kanıta dayalı bildiğimiz pankreas kanserinde küre giden, yani kalıcı iyileşmeye giden yolda en etkili tedaviler cerrahi ve sistemik kemoterapi. Bazı hastalarda ışın tedavisinin de sınırlı bir rolü var ama cerrahi ve kemoterapi önde duran ana iki sütun. Bunun ötesinde ben bunları aslında birleştirip 4 ayaklı bir masanın bir ayağı olarak ifade ediyorum. O masanın düz durabilmesi, ayakta durabilmesi için diğer 3 ayağa daha ihtiyaç var. Dolayısıyla sorduğunuz sorunun cevabı standart onkolojik tedavilerin bilimin önerdiği dışında sağlıklı beslenmesi lazım bu hastaların. Bir sürü insan bu noktada bilimsel dayanaktan yoksun bilgilere maruz kalıyorlar. İşte şeker yeme tümörün büyür diyor. Şimdi bir pankreas kanserinin hastayı ölüme götüren ana yolu son noktada kaşekside birleşir. Hasta çok ciddi bir şekilde vücut kas kütlesini kaybeder. Dolayısıyla şeker yeme, pankreasın hasta yağ yeme dediğiniz insan hani ne yiyecek ki? Türkiye'de yaşıyorsunuz, her gün et mi yiyoruz biz? Dolayısıyla söylediğiniz şeylerin uygulanabilir olması lazım ve bilime dayanması lazım. Şekerden beslenir lafı saçma bir laf. Çünkü bir kan laboratuvar sonucuna baktığınızda kan şekerinizi açlıkta ölçtüklerinde 70 ile diyelim 100 arası normal olarak gösteriliyor. Yani siz aç kalarak kan şekerinizi 50'ye düşüremezsiniz. Zaten düşürseniz beyin fonksiyonlarınız aksar. Daha da düşürürseniz Sara krizi gibi konvülsyon geçirirsiniz. Daha da düşürürseniz beyin ölümü gerçekleşir. Dolayısıyla siz şeker yemeyerek hastanın beynine kalıcı zarar vermeden tümöre zarar verebileceğiniz bir konsantrasyonu kanda şekeri düşüremezsiniz. Tümör yaşamaya evrimleşmiş bir yapı. Dolayısıyla o kadar saf da değil. Aman dur şeker gelmedi ben de öleyim demiyor. O zaten sizin hücrelerinizden çok daha verimli bir şekilde kandaki şekeri çekebiliyor. Tıpkı anne karnındaki çocuk annenin kan şekerini kendi yararına çeker. Anne zarar görür ama çocuk gayet mutlu mesut yaşıyor. Bu özelleşmiş yapıyı şekersiz kalarak zarara uğratamıyorsunuz, küçültemiyorsunuz. Dolayısıyla o yanlış. Pankreasınız hasta yağ yemeğin de kategorik olarak yanlış. En yüksek kalori taşıyıcı gıda yağdır. Dolayısıyla siz bu hastalara yağ yiyin ama eksik olan pankreas enzimini de biz dışarıdan takviye olarak verelim diyorsunuz. Dolayısıyla ikinci aslında önemli veri onkolojik tedavi, sağlıklı ve dengeli beslenme, yüksek kalorili beslenme. Bir insanı yatırıp yatağa damar yoluna yüksek kalorili gıdayı damardan da verebilirsiniz. Ama o noktada artırabileceğiniz vücut komponenti, vücudun yağ oranı, yağ kütlesi ve su hacmi olur. Kas kütlesini o şekilde artıramazsınız. Kasın artması aslında bizim onkolojik tedavide en çok istediğimiz. Dolayısıyla beslendiği noktada bu insanın hareket ediyor olması lazım. Dolayısıyla masanın 3. bacağı spor. Haftada minimum 3 kere 45 dakikayı aşan bir egzersiz programı istiyorum ben hastalarımdan. Bunu yaratın. Bu yürüyüş olabilir, pilates olabilir, ne yapıyorsanız ama minimum 45 dakika, mümkünse daha uzun, minimum 3 gün buna zaman ayırın diyorum. 4. ayak, aslında bu diğer 3 ayağı birbirine bağlayan ayak. Bir insana sizde pankreas kanseri var ama sen ye iç gez git sporunu yap dediğinizde kolay bir şey değil bu istenilen. Dolayısıyla bunu yapacak bir ruh hali oluşması için de antidepresan tedaviyi ben erken aşamada mutlaka hastalara öneriyorum. Bunu da şöyle algılıyorum ve anlatıyorum. Biriniz ağrıdığında ağrı nahoş bir histir. Çekmeyi sevmezsiniz ama aslında ağrı faydalı bir his. Çünkü mesela dizinizi çarptınız, dizinizde bir sakatlık olduğunu size söylüyor. Bunun üstüne basma, bunu sakın dikkat et diyor. Depresyon da, kaygı da aslında bu şekilde size önceliklerinizi yeniden tanımlamayı bir şekilde telkin eden vücudun uyarıları. Bunları ciddiye alın. Ama nasıl bunu anladıktan sonra dizim tamam sakatlanmış ben buna dikkat edeyim dedikten sonra ağrı kesici alıyorsunuz.
Bu kaygıyı da sebebini anlayıp önlemlerinizi aldıktan sonra kontrol etmek lazım. Dolayısıyla antidepresan ve anksiyoliklerin bu açıdan bence etkisi büyük. Bu yol boyunca uzun bir süreçte hastanın gerçekten desteğe ihtiyacı olabiliyor. Her hasta bunu kullanmıyor. Ama kullananların fayda gördüğünü düşünüyorum ben. Çok küçük gücü olan, aksini söyleyen çalışmalar da var ama esas benim gördüğüm fayda gerçekten bu yolda. Diğer 3 ayağı destekleyecek şekilde bundan faydalanmak. İlaç istemeyen bir dezavantaj yaşıyor muyu bilmiyorum. Öyle bir bilimsel çalışma yok. Bazen sosyal çevre bunu telafi ediyor ama ben kendimde olsa tereddüt etmeden kullanırdım diye düşünüyorum.